Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzelliği öreceğiz. Bakar mısınız ne kadar tatlı olduğuna? Şöyle içinden de göstereyim. Renklerin uyumu, görüntüsü şahane. Bakın tepesi orijinale en yakın şekilde görsel olarak renkleriyle sizlere çalıştım. Ben çok beğendim. Çok içime sinen bir çalışma oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir diyorum. Biliyorsunuz çantasını yapmıştık. Şöyle çantasına da bakalım. Bakın içleri kıvrık olduğunda da bu kadar tatlı duruyor. Şöyle. Ben biliyorsunuz birazcık örnekleri büyütmüştüm çantayı. Daha böyle ideal boyutlarda yapmak adına. Şimdi bu güzelliğin yanına bir de şöyle şapkası eklenmiş oldu. Ben de sizler için yoğun istek üzerine şapkasını da hazırladım. Umarım faydalı olur diyorum. Gördüğünüz gibi aynı mantık ama örneklerimiz bu sefer biraz farklı. Motiflerimiz de farklı. Biraz ufak detaylarımız var. Videoda baştan sona tüm detayları bulabilirsiniz diyorum. Ve hazırsanız haydi hemen yapmaya başlayalım. Öncesinde küçük bir hatırlatma. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup yorumlarınızla, beğenilerinizle bana destek olursanız çok mutlu olurum. Biliyorsunuz abonelikler tamamen ücretsiz. Bu arada ne kadar ip gitti derseniz tam 185 gram ip kullandım bu şapka için. Oldukça böyle hafif, kullanışlı, güzel, eğlenceli, cıvıl cıvıl bir şapka oldu. Özellikle plajlara çok yakışacak bir model. Ya da böyle sapsade giyindiniz, üzerinize bu şapkayı attınız, dışarı çıktınız. Patlayan harika bir parça. Hazırsınız. Haydi hemen hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Evet, şimdi gördüğünüz gibi ben motiflerimin kare olanlarını yapmaya başladım. 2 tanesini yaptım, hazır. Bu bir tanesi yine çantadakiyle aynı renk. Bu şu ise yeni resiminde yine aynı, bunun aynısı vardı, onu yaptım. Tığ olarak yine ben 4 milimetrelik tığı kullanıyorum. Bakın ilk başlangıçta. Ve bu sefer diğer çantasından farklı olarak farklı bir yöntem kullanacağım. Onu söyleyeyim. O yüzden lütfen o video ile bu videoyu karıştırmayın. Şapkayı örmek istiyorsanız motifleri bu şekilde yapacağız. Eğer ki çantayı örmek istiyorsanız orada farklı bir yöntem kullandım motifleri büyütmek adına. Hadi gelin şimdi birlikte başlayalım. İlk videoda hem yuvarlak motifi hem bu şekilde kare motifi göstermiş olacağım sizlere. Haydi gelin şimdi örmeye başlayalım. Kenara çekelim bunları. İlk olarak göbekle başladığımız için gördüğünüz gibi kiremit rengimizle başlayacağız. Şöyle yine çarpı yaptım. Tığımı alttan geçirdim. Bakın burada dikkat etmemiz gereken şey, çok fazla küçük bırakmayın başlangıcını, rahat çekebilmeniz için. Birazcık böyle paylı olsun. Alttan tığımı, bakın parmağımla bunu tutuyorum kaymaması için. Alttan tığımı geçirip buradan ipi çekiyorum yukarı, döndürüyorum ve bir zincirle sıkıştırıyorum. Böylelikle başlangıcımı yapmış oluyorum. Şimdi bakın bu da sık iğneden sayılacak biraz sonra. Şimdi bunun yanına toplamda 7 tane sık iğne yapıyorum. Bu 7 sık iğneyi yaptığımızda bakın birleştirdiğimizde otomatik olarak 8. sık iğne de ortaya çıkmış olacak. Sayalım: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 dedik. Şimdi artık sıkıştırıyoruz göbeğimizi. Şimdi 7 taneyi yaptım ve sıkıyorum. Sıkıştırdım güzelce. Şimdi bu noktada tığımı uzatıyorum. Buradaki ilk sık iğnenin tepesinden, bakın şöyle bir rahatlattım burayı. Çünkü arkadan gireceğim. Şöyle arkadan girdim. Tığıma da bu ilmeği takıp ilmeğimi arkaya çekiyorum. Şimdi bu ilmeği parmağımla tutuyorum. Tığımı da buradan geçiriyorum. Bakın o ipin uzantısı zaten bu. İlmeğimi de geçirdim, taktım. Böylelikle hem o alttaki ilk yaptığımız sıkıştırmaya bir sık iğneye çevirdik. Onun tepesini oluşturduk. Hem de aynı zamanda bu şekilde onun üzerine bir sık iğne daha yapmış olduk. Şimdi bakın dikkat edin. Bu hizayı 1 olarak kabul edersek 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane olmuş oldu. Şimdi bu sırada ne yapıyorduk? Her birine çift batacaktık. Her birine çift batmak için şimdi bunun da üzerinden yürütelim.
Aynı yere, bakın buradaki girdiğim noktaya tekrardan giriyorum. Şimdi bu ilmek birazcık sıkı oluyor. O yüzden 3,5 milimetrelik tığ alıyorum. Sadece bunun için. Bakın rahat girip buradan ilmek çıkarttım. Bu şekilde burayı çiftlemiş oldum. Geldim. Yine çiftledim. Şimdi üçüncüye geldim. Yine çiftimi yaptım. Dördüncü ilmeğe geldim. Bir, aynı yere bir daha battım. 2, yine çiftledim. Sonuna kadar bu şekilde her ilmeğe çift batıyorum ve böylelikle ilmek sayımı 16'ya çıkartıyorum. İlk sıramızda 8 taneydi. İkinci sıramızda 16 tane. Şimdi buraya da son kez çift battım ve artık bu noktada ipimi kesiyorum. Çünkü bu rengi bir daha kullanmayacağım. Şimdi burada bakın ilk gerçek sık iğne bu. Onun üzerinden giriyorum. Bu içinden yürüttüğüm ipimi de artık kestim. Bu şekilde. Bakın geçtim. Şimdi iğnemi alıyorum elime. İpin çıktığı merkez burası. Buradan arkaya doğru ipimi geçiriyorum. Evet. Şimdi bunun üzerine yine örerken yürüteceğim. Bakın böylelikle merkezimizi yapmış olduk. Bu iple işimiz bitti. Bunu kaldırabiliriz. Ben şöyle bu tarz ipleri kaldırırken çözülüyorlar biliyorsunuz. Şöyle bir koli bandıyla tutturuyorum ki iplerim açılmasın. Bu da sizlere fikir olsun. Şimdi geldik çiçeğimize. Çiçeğimizi hasırın en açık tonu dediğimiz böyle buğday rengi diyebileceğimiz bir renkle yapıyoruz. Şimdi geliyorum tam bu noktadan artık biliyorsunuz 4 milimetrelik tığımdayım, bakın buradan başlıyorum. Burada dilerseniz ipinizin hani ben gerek duymuyorum hiçbir zaman ama bazıları da alışkanlık, şu şekilde buraya ilk bir sıkıştırıp şöyle bir sıkıştırmayla başlayabilirsiniz. Şimdi ne yapıyorum? İpimi uzatıyorum. Döndürdüm. Bakın içinden geçtim ve bu şekilde buraya ilk trabzanımı oluşturdum. Aynı yere tekrardan girdim. Şimdi bu ipi içinden yürüterek gideceğim. Geldim. 1-2 seferde çekiyorum. Bakın daha önce çantada 3 seferde çekiyorduk. Bunu da 2 seferde çekiyorum. Evet. Şimdi yine bir zincir. Bir boşluk bıraktım altta. Tekrardan. 1 2 3 tane. Bakın aynı yere 3 tane yapıyorum. Yine bir zincir çektim. Geldim. Buradan bakın bir taneyi atladım. Yanındakine gittim. Yine bu şekilde 8 kez tekrarlıyoruz bu işlemi. Çünkü çiçeğimizin 8 tane taç yaprağı var. Evet. Hadi şimdi hepsini yapıp geleyim. Şimdi artık bitirdim, geldim. Bakın döndüm dolaştım. Yine bir zincirimi çektim. Geldim buraya, ilmek kaydırmamı yaptım. Hemen bir zincir çekiyorum. Bu zincirleri sıkıştırmak için, hani diğerini örerken çözülmesin diye çekiyorum. Onu daha sonra çözüyoruz tekrardan. Şimdi neye geçiyoruz? Hemen mercan rengimize geçiyoruz.
Burada renk kombinasyonları tamamen size kalmış. İstediğiniz rengi tercih edebilirsiniz bu anlamda. Hemen bir sonraki, bakın burada örmediğimiz sık iğnemiz vardı ya, buradan gireceğiz. Şimdi şöyle yine aynı şekilde buraya bir kilit yapalım. Evet. Şimdi ne yaptık? Yine ipimi uzattım. Bakın bu şekilde döndürdüm. Şimdi bu aynı noktadan tekrardan giriyorum. Girdim. Çektim yukarıya. Şu düğüm arkada kalması lazım. Bunun içinden diğerinin arkasından dolanıyorum. Bakın bu şekilde. Böyle bir trabzan yapmış oldum. Bakın bir trabzan yapmış oldum bu şekilde. Şimdi 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Burada 3 tane olduğu için. Şimdi bu zincirlerde şöyle bir yol izlemeniz gerekiyor. Bazen ipleriniz kalınlık anlamında çok dengeli olmayabiliyor. Yani diyelim ki bu ipiniz çok kalın, bu ipiniz çok ince. Bunun 3 zinciri eğer buraya sizi taşımıyorsa o zaman ne yaparsınız? Bakın bu şekilde zincir sayınızı arttırabilirsiniz. Ya da daha gevşek zincirler çekebilirsiniz. Mesela şu an baktım sanki benimki böyle biraz şey oldu. Hafif zincirlerimi genişlettim. Döndüm. Bakın yine burada batılmamış olan bıraktığımız bir nokta var. Girdim oraya. Şöyle tığımı öne geçirdim. Bakın 1 ve 2. 2 seferde çekiyorum. Yine 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Geldim yine ön taraftan. Bakın 2 seferde çektim. Yine 1, 2, 3. Son kez gösteriyorum. Geldim önden. Şu batılmamış ilmeğe 1, 2. Şimdi bu şekilde tam tur her yeri örüp geliyorum. Evet, geldim şimdi son noktaya. Görüyorsunuz. 3 tane zincirimi çektim. Şimdi artık bu ipimi öne alıyorum. Geliyorum buraya. Bakın bunlar benim şimdi 1, 2, 3 tane zincirim. Şu da benim ilk yaptığım trabzanımın tepesi. Geliyorum şimdi bu trabzanın tepesine. Buraya bir ilmek kaydırmamı yapıyorum ve böylelikle bu kısmı da halletmiş oldum. Yine bakın buraya bir zincirimi çekiyorum ve bu ipimi uzatıp diğer ipime geçiyorum. Şimdi taç yapraklarına geçtik. Yeniden uzattım ipimi. Kıvırdım. Bu ilk noktaya girdim. Bunun içinden diğerinin arkasından dolaştırdım ve böylelikle bakın hiç seyrek bir doku olmuyor. Burayı zincirle çıkmayın. O ister istemez görüntüyü bozuyor. Tığımı doladım. Hemen ikinciye giriyorum. Ve buraya çift yapacağız şimdi. Artık taç yapraklarımızdaki 3 trabzanı 4 trabzana çıkartmış oluyoruz bu şekilde. 1, 2. Bakın bir altta bir zincir vardı. Bu sefer 2 zincir çekiyorum. Hemen bakın öne alıyorum bunu. Ama ipimi öne alıyorum. İp öne geliyor. Bu şekilde önden batıyorum. Yani bu yeşilin örgüyü arkaya alıyorum. İpini öne alıyorum. 1. Geldim ikinci trabzanın tepesine. Buraya çift yapıyorum. Geldim. Buradaki trabzana bunun da içine tek yapıyorum. Bunu da dörtlemiş oldum. 1, 2 tane zincirimi çektim. Geldim buraya. 1. Pardon. Son kez gösteriyorum. Buraya çift batıyorum. Yine buraya tek batıyorum.
Ve böylelikle bunu da dörtlemiş oldum. 2 zincir çekip yoluma devam ediyorum. Haydi şimdi bu sırayı da bitirip gelelim. Evet, yine geldim sıranın sonuna. 2 zincirimi çekip ilmek kaydırmayla birleştirdim. Sıkıştırdım zincirle, çıktım yukarıya. Geldim. Bakın altta bir tane yapmıştık. Artık burada 2 tane trabzanımız olacak. Yine yaptığım zinciri çözdüm. Uzattım. Kıvırdım. Şimdi aynı yere tekrardan giriyorum. Buradan bir ilmek çıkarttım. Bunun içinden, bunun arkasından ilk trabzanımı yaptım. Tekrar doladım. Aynı yere tekrar girdim. İkinci trabzanımı da yaptım. Şimdi bu sefer 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Geldim. Yine önden batıyoruz bakın. Birinci trabzanımı yaptım. Aynı yere tekrar girdim. İkinci trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4. Son kez gösteriyorum. Geldim. Bu şekilde birinci trabzanımı yaptım. Geldim. İkinci trabzanımı yaptım. Yine 1, 2, 3 ve 4 tane zincirimi çektim. Şimdi bir sırada bu şekilde dolaşıp geliyorum. Evet, geldim şimdi. Bakın yine 4 tane zincirimi çektim. Şu ipi öne almayı unutmuyorum. Onu öne aldım ve bu şekilde ilmek kaydırmamı yapıp yine zincirle sıkıştırdım. Geliyoruz yine çiçeğimizin taç yapraklarına. Yine yaptığım zinciri söktüm, uzattım, kıvırdım. Aynı yere tekrardan girdim. Onun içinden diğerinin arkasından dolandırdım ve ilk trabzanımı yaptım. Geldim, ikinciye girdim. 1, 2 seferde çektim. Bakın görüyorsunuz. İkinci trabzanın üzerine çift battım. Devam ediyorum. Ne oldu? 5 tane oldu artık. Yine 1, 2, bu sefer 3 tane çekiyorum ve ipimi öne alıyorum. Bakın. İpi öne aldıktan sonra bu şekilde yine önden örüyoruz. 1, 2 seferde çektim. Tığımı doladım. İkinci trabzanın tepesine şimdi çift yapacağım. Burada fark etmez. İkinciye de yapabilirsiniz, üçüncüye de yapabilirsiniz. Ben ikinciye yapıyorum. Evet. Dördüncü trabzanın üstüne de geldim. Şimdi beşlemiş oldum. Yine 1, 2, 3. Haydi bu şekilde bu sırayı da şimdi bir dolaşıp gelelim. Bir üst sıraya geçelim. Evet, 3 tane zincirimi çektim. Geldim. Buraya hemen yine ilmek kaydırmamı yaptım. Artık üst tarafa çiçeğimizi normal üzerindeki yelpaze kısmına geçiyoruz. Bakın buna geçmeyeceğim şimdi. İlk etapta bu şekilde. Bir zincirimi çektim. Tığımı doladım. Şu 5 tanenin tam ortasındaki noktaya şimdi ikili trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. 6 tane trabzan yapacağım buraya. 2, 3, 4, 5 ve 6. Geldim. En baştaki, bakın buradaki trabzana sık iğne ile birleştirdim. 1, 2, 3. Tekrardan 3 tane zincirimi çektim. Geldim. Buradaki ilk trabzanın tepesine sık iğnemi yaptım. Tığımı doladım. 3. trabzanın üzerine yine 6 tane ikili trabzan yapıp yelpazemi oluşturuyorum. Bakalım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine geldim 5.'nin üzerine sık iğnemi yaptım. Tekrardan 1, 2, 3 zincir çekip ilk trabzanın tepesine sık iğne yapıyorum ve aynı işlemi tekrar edeceğim. Şimdi bu şekilde bu sırayı dolaşıp geliyorum. Evet, şimdi geldim artık sonuna.
Bu noktada buraya şu ilk yaptığım şu sık iğne benzeri sıkıştırma zincirin üzerine ilmek kaydırdım ve sonrasında artık ipimi kesiyorum. Bir sonraki ilmekten de ipimi bakın şöyle içinden V'nin iç noktasından ipimi arkaya çektim. Bunları daha sonra iğneyle hep gizleyeceğim. Bakın bu şekilde artık çiçek kısmımız hazır. Şöyle elinizle, el ütüsüyle düzeltebilirsiniz. Şimdi geldim artık bakın buraya, bu ipimize geçiyorum. Şimdi tığımı uzattım. Burada artık bir üste geçeceğiz ve yuvarlağımızı aslında bu aşamada bitirmiş olacağız. Bakın tığımı uzattım, doladım. İlk trabzanın tepesine girdim. Buradaki ilmeğin içinden bunun arkasından. Tığımda 2 tane ilmek kaldı ya, bunu böyle çekmiyorum da artık şu ikisinin arasından zincirden girip bu şekilde buraya bunu aynı zamanda bir ilmekle sabitliyorum. Tığımı doluyorum. Bakın aynı yere tekrar geldim. Yine önden örüyorum. Mesela bakın bu şekilde hafif uzatıyoruz burada. İkisini çıkarttım. Tam şu ikisini çıkartacağım sırada araya giriyorum. Bakın iki zincirin arasına giriyorum. Buradan ilmek çıkartıyorum. Bunun içinden geçiriyorum. Tığımı doladım. Şimdi yanındaki trabzanın tepesinden bir ilmek çıkarttım. Uzattım. İkisini çıkarttım. Kalan tığımdaki 2 taneyi çıkartırken aradan ilmek çekip bu şekilde içinden geçirdim. Şimdi böylelikle ne olmuş oldu? Bunu daha sıkı bir şekilde buraya sabitlemiş olduk. Dediğim gibi bu çanta için geçerli. Şimdi tığımı doluyorum. Arkada bakın en son boş bıraktığım ilmeğim var. Buraya tam 5 tane. Neden 5 tane? Önünde 5 tane olduğu için. Dört ve 5 tane. Geldim tekrardan. Şimdi öne geçeceğiz. Önden battım trabzana. İkisini çıkarttım. Diğer ikisini çıkartmadan zincirin arasından ilmek çektim. Şimdi çıkarttım. Tekrar tığımı doladım. Aynı tepeye tekrar girdim. Buradan ikisini çıkarttım. Kalan ikisini çıkartmadan zincirin arasından bir ilmek çektim ve bu şekilde yaptım. Şimdi tekrar tığımı doladım. Son trabzanın tepesine girdim. İkisini çıkarttım. Diğer ikisini çıkartmadan zincirlerin arasından bir ilmek çektim ve bu şekilde bakın görüyorsunuz ilmeğimizi çektik. Ne yapıyorum şimdi? Arkaya geçiyorum. Yine arkadan trabzanlarıma devam ediyorum. 2 3 4 ve 5. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Şimdi bu yöntemle bu sefer komple etrafını dolaşıp geliyorum. Yine şurayı da ördüğümde bakın en son burayı da ördüğümde nasıl birleştiriyoruz ve üst sıraya nasıl geçiyoruz onu göstereceğim. Hadi şimdi bir sıra daha dolaşıp geleyim. Şimdi bu motifin artık bu kısmındayken bu renk üzerinden göstereceğim size nasıl etrafını dolaşıp bunu küçük bir kare haline getiriyoruz. Arkaya 5 tane gördüğünüz gibi trabzanımı yaptım ve uzattım. Şu görmüş olduğunuz birinci değil ikincinin arkadan girip bu şekilde arkaya çekiyorum. Sonra normal ipin uzantısından bakın bu şekilde girip ilmeği takıyorum ve çıkartıp sıkıştırıyorum. Bakın buraya bu şekilde bir tane sık iğnemi yapmış oldum. Bunun üzerine ne yapacağım? Şimdi bakın bunun tepesi yok biliyorsunuz. Şöyle yanındaki sık iğneyi de yapınca göreceksiniz. Bunun tepesi yok. Bunu ne zaman yapıyoruz? Buradan dolaşıp geldiğimizde buraya artık bunun bir tepesi olacak. Şimdi geliyorum. Diyelim ki köşelerimizi şuralara koyalım. Bir köşeyi buraya, daha net anlayabilmeniz için yapıyorum. Bir tane atlıyorum. Diğer köşeyi buraya. Yine bir tane atlıyorum.
Diğer köşeyi buraya. Yine bir tane atlıyorum. Diğer köşeyi de buraya. Evet, görüyorsunuz. Bakın 4 köşeyi yapacağım yere işaretleyicimi taktım. Evet. Şimdi geldim. 1 2 3 ve 4. Bakın arkada 5 tane trabzanımız vardı ya. Bunun 4 tanesini sık iğne yapıyoruz. Şimdi tığımı doluyorum. 5.'sine şöyle bir çakma trabzan yapıyorum. Bakın hepsini bir topladım. Sonra tığımı doladım. Geldim. Buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Sonra geldim işaretleyiciyi taktığım yere. Buraya köşe oluşturacağım şimdi. O yüzden buraya tığımı doladım. Aynı yere tekrar bir ikili trabzan. Şimdi araya bir, iki tane zincir geldim. Aynı araya bakın. Hala aynı ilmeğin içindeyim. Bir ikili trabzan daha yaptım. Yani ne oldu? 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Aynı ilmeğin içine. Şimdi yanındakinden devam ediyorum. Buraya tekrardan ikili trabzan. Şimdi yanındakine çakma trabzan. Çakma trabzanı birazcık uzatarak yapın. Şimdi devam ediyorum. Arkada sık iğnelerimi yapa yapa gidiyorum. Bakın buradaki grup bitti. Şimdi ortayı yapıyorum. Sık iğnelerinizi özellikle şu orta kısma geldiğinizde sıkı yapın. Motifimizde bombe oluşmasın. Yani şurasının düz olması için şurayı biraz sıkı yapmaya çalışın. Elinizi sıkı tutun burada. Özellikle benim ipim aşırı kalın. Yani o kadar kalın ki. Şimdi geldik bakın 5. trabzana. Tığımı doladım. Buraya bir tane çakma trabzan yaptım. Hemen tığımı doladım. Bir ikili trabzan yaptım. Tığımı doladım. Şimdi bunun içine bakın artık şu ortadaki trabzanın içine önce 2 tane ikili trabzan. Sonra 2 zincir. Sonra yine 2 tane ikili trabzan. Bakın ipim hep gergin. İpi gergin tutacağız ki tepe ilmeğimiz, ilk ilmeğimiz gevşeyip tepeler geniş olmasın. Bakın tepelerimin ne kadar ipim çok kalın olmasına rağmen elimi hiç gevşetmiyorum ki tepelerim düzgün olsun. Tığımı doladım. Şimdi yanındakine ikili trabzan, yanındakine çakma trabzan. Şimdi tekrar sık iğneye geçiyoruz. Ne dedik? Sık iğneleri biraz küçük yapmaya çalışıyoruz. Sıkı. Çok yüksek olmasınlar. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Şimdi 2 köşeyi yaptık. Aynı şekilde şu 2 köşeyi de yapıp gelelim. Şimdi bakın dediğim gibi aynı yere geldim. Yuvarlak yaptığım nokta burası. Biz ne yapmıştık? Bir önceki motifimizde o yuvarlak kısmın etrafını bakın bu şekilde köşe çalışmıştık. Şuraya kadarki kısımdayız şu anda. Şimdi bunun etrafını dolaşacağız. 2 sıra ama normal sık iğneyle dolaşacağız. Yani bu yuvarlak hattımızı kaybetmememiz lazım. Şimdi en son ilmek kaydırmayla birleştirdim ve ipimi bu noktada artık koparıyorum. Şöyle alta doğru çektim. Şimdi bunun üzerine yürüterekten devam edeceğim. Bu noktada artık renkli iplere geçmişler. Yani renkli renkli ilerleyeceğiz. Elime ne geçerse onunla devam edeceğim. Elime şöyle sarı ip geldi. Sarı iple başlayalım. Burada şimdi hafif bir arttırma yapmamız lazım. Belli aralıklarla mesela her çiçeğin arkasına denk gelecek şekilde arttırma yapabiliriz. Tam şu çiçeğin ortasından başlayalım. Bakın. Şu çiçeğin arkasındaki beşlinin ortasından başlayalım. Şimdi buraya şöyle
Bakın sıkıştırdık. Bu bizim dönüşte tepesini yapacağımız sık iğnemiz. Bu dursun. Şimdi yanına geldim. Devam ediyoruz. Bir taraftan da şu ipi de alalım. İkisine birden. Şimdi bakalım burada 1, 2, 3 tane yaptık. Şimdi buradan bunun tepesine gideceğiz. Buradaki 3 taneye. O arada ilmek kaydırma için yaptığımız yere batmıyoruz. Evet. Bakın 3 tane bunun tepesine yaptım. Şimdi arkaya geçtim yine. Bu arkadakinin bakın tam arkasındaki beşlinin ortasına geldiğimde artık ipimi değiştiriyorum. Şimdi bu aşamadayken şuradan giriyorum. Yeni ipime geçiyorum ve aynı yere tekrar giriyorum. Ne dedik? Her çiçeğin arkasında bir arttırma yapalım dedik. Devam ediyorum. Aynı zamanda ikisinin üstünden de yürütüyorum. Bakın hiç saymakla ilgili bir derdimiz yok. Her çiçeğin arkasına denk getiriyoruz ek yerini. Ve aynı zamanda da tam o noktada da arttırmamızı yapmış oluyoruz. Bakın bu ipi çekebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Evet, bir miktar ipimi yürüttüm. Şimdi devam ediyorum. 1 2 Evet, arkadaki ortaya geldim bakın. Orta noktaya geldim. Şimdi ne yapıyorum? Yine ip değiştiriyorum. Evet, şimdi yeşili de tam ortaya getirdim bakın. Ne yapıyorum? Bu esnada yeni rengime geçiyorum. Şöyle bir turuncu var elimde. Şimdi yeni ipe geçtim. Bakın diye ucunu tutuyorum buradan kaymasın diye. Aynı yere tekrardan giriyorum. Yanındaki devam ediyorum. Yanındaki bakın şöyle rengarenk güzel bir şeyler oluyor. Hadi şimdi sıranın sonuna kadar gelelim. Ondan sonra devam edelim. Evet, şimdi ilmek kaydırmayı siyahla yapacağım için daha orada bir hat oluşuyor böyle. Onun oluşmasını istemiyorum. O yüzden son sırayı da siyahla dolaşacağım ki böylelikle ilmek kaydırdığımızda daha böyle güzel bir görüntü elde edebilelim. Tam bu kısımda bir sıra siyah dolaşacağım. Şimdi hemen yine tığımı alıyorum elime. Bu arada 3 rengim hazır. Bakın bir tane daha yapacağım. Ona henüz karar veremedim. Bir tanesini 2 tane kullanmayı düşünüyorum ama ya da bambaşka yeni bir renk. Bakalım ne renk olacak? Ben de merakla bekliyorum şu anda. Evet, şimdi yine aynı şekilde 4 milimetrelik tığımı aldım. En son bakın gördüğünüz gibi burada bitirdim. Burayı da çift hale getirdim. Sarıyla başladığım noktaya bakın. Son kez bir kez daha battım ve bu şekilde ipimi çıkarttım. Şimdi burada ne yapacağız? İğne ile gizleyeceğiz. Şimdi takıyorum ipimi. Hemen bu ilk sık iğne bakın burası. Bunun tepesi yok. Bunun tepesi var. Buradan giriyorum. Ve bu şekilde arkadan tekrardan çıkıyorum. Böylelikle burayı da birleştirmiş olduk. Şimdi tekrardan başlayacağım. Bu sefer siyah ipimle başlayacağım ve yine çift yapmaya, ara ara arttırma yapmaya devam edeceğim. Bu sefer köşelenme olmasın, böyle daha düzgün olsun diye arttırmaları bu orta noktalardan yapacağım. Buradan yapacağım. Nereden başlayalım? Şu kalmış burada. Bunu keselim. Bu sefer de bu ortadan başlayalım. Evet. Şimdi aynı yere tekrar batmıyorum. Oraya dönüşte batacağım. Yanındakiyle
devam ediyorum. Bir taraftan da ipimi gizliyorum. Gerçekten rengarenk, içimizi ısıtan bir model oldu. Bu sezona damgasını vurdu. Evet. Bakın geldim tam orta noktaya. Buraya gelince burada hemen bir çift yapıyorum. Devam ediyorum yanında. Yoluma devam ediyorum. Yine bakın arada yapacağız arttırmamızı. Bakın geldim yine tam ortaya. Burada 2 tane batıyorum. Aynı yere. Böylelikle burada da arttırmamızı yapmış olduk. Şimdi aynı şekilde bakın her şu araya bir arttırma yaparak sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet, şimdi bakın ilk battığım yere tekrar geldim, battım ve şimdi burada artık dilerseniz doğrudan ilmek kaydırmaya geçebilirsiniz parçalarımızla beraber. Ancak öncesinde dikkat etmemiz gereken şey, çantada nasıl tabanı ütülemeden gövdeye geçmiyorsak şapkada da mutlaka tepeyi ütülemeden yanlara geçmiyoruz. Bakın yanlar daha sonra ütülenebilir ama tepe bir daha ütülemek için içine bir şeyler yapmanız lazım, kalıp oluşturmanız lazım vesaire, hiç gerek yok. O yüzden bu aşamadayken ne yapıyoruz? Güzelce basıyoruz. Önce bunu bitireceğim. Bu ipi gizleyeceğim. Ondan sonra yeniden sıfırdan başlayacağım. Çünkü motif geçişlerimi yerleştireceğim yeri ayarlayabilmek adına yapacağım bunu. Bakın bu şekilde yine bir sonraki ilmekten çektim. Yine ipin çıktığı merkezden küçük tığımı aldım. Diğeriyle giremedim. Bunu arkaya geri çekiyoruz. Şimdi bu noktada bütün bakın fazlalık iplerim var vesaire. Bunların hepsini iğneyle gizleyeceğim. İlmeklerinizin içinden geçirerekten, yürüterekten bu iplerinizi ortadan kaldırmanız gerekiyor. Temiz bir görüntü elde edebilmek için. Evet, şimdi bakın. Tepemiz ve şöyle 4 tane kenarımız. Bunları burada bakın ben işaretledim. İşaretlerimi neye göre koydum? Şuradaki renk değişimlerine göre. 2 renk bir kenara denk geliyor. Saydığınızda da bu 20 ilmeğe tekabül ediyor. Yani eğer siz farklı renklerde yapmadıysanız ama benim örneğimle yaptıysanız zaten tam tamına 80 ilmeğiniz olacak. 80 ilmeği de 20-20 şeklinde böleceğiz. Peki bu görmüş olduğunuz motiflerimizin kaç kenarda kaç ilmeği var derseniz bunların da 21 tane ilmeği var. Yani bu durumda ne oluyor? Sadece bir ilmek yedirme yapacağız. O da şöyle orta noktasında yaparız bunu. Dilerseniz hemen başlayalım. Şöyle ben motif yerleştirmesini şu şekilde yapacağım. Bunlar ön ve arka, bu da yanlara gelecek şekilde. O yüzden eklerken sadece buna dikkat etmem gerekiyor. Hemen yine bakın 4 milimlik ve 3.75'lik tığım var. Şu an 3.75'likle öreceğim ben bu aşamadayken ve ekleme kısmını siyahla yapacağım için hemen siyah ipimi alıyorum. Şimdi bunu elime alıyorum. Önüme bunu alacağım. Bakın buradaki ilmeği çıkarttım ve arka kanadından tığımı geçirdim. Şimdi aynı şekilde bunu buraya takacağım için bunu da bakın buradaki zincirin birinci zincirden şöyle buradan da girdim. Şimdi ipimi alttan çekiyorum ve ikisinin içinden geçiriyorum. Burası başlangıcım. Hemen yanındaki ilmekten ilmek geçirdim ve buradaki trabzandan geçirdim. Şimdi tam ortasına kadar bu şekilde bir ilmek oradan bir ilmek oradan ilerleyeceğiz.
bir ilmek buradan, bir ilmek buradan. Bir ilmek buradan, bir ilmek buradan. Zaten bir tanesini göstersem yetecek çünkü diğerlerini aynı şekilde devam edeceksiniz. Şimdi buraya geldiğimizde yedirme yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Bakın buradan bir ilmek aldım. Görüyorsunuz. Buradan bunu çıkarttım. Şimdi burada 20, burada 21 olduğu için burada bir ilmeği bir kez daha kullanacağız. Bakın aynı yere tekrar giriyorum. Hemen yanındaki ilmeğe giriyorum. Ve bu şekilde bir tane ne yaptım? İlmeğimi yedirdim. Böylelikle artık sayım dengelendi. Yoluma devam edebilirim. Bir motifin başlangıç ve bitiş noktalarına takıyorum. Bakın bu yeni motifin başlangıcı. Bu pembe motifin bitiş noktası. Bu diğer yeşil motifin başlangıç noktası olacak. Şimdi devam ediyorum yanındakinden. Son trabzan ve bu da zincire denk gelecek. Çıkarttık onu da. Bir buradan, bir de buradaki zincirden aldım ve bu şekilde bakın görüyorsunuz çok güzel bir şekilde burayı dönmüş olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Sıradakine geçiyoruz. Bunu çıkartıyorum. Sıradaki motif olarak bunu aldım. Ne yaptım? Yine bir ilmek buradan girdim. Bir tane buradan girdim zincire. Evet, ilmek kaydırdım. Bir tane buradan trabzanın üstüne başladım. Şimdi aynı şekilde şu ortaya kadar gelelim. Ortayı bir kez daha göstereyim size. Ondan sonra devam edelim. Şimdi geldik orta noktaya. Bakın. Buraya geldim. Bir tane buraya battım. Karşıya battım. Şimdi ne yapıyorduk? Aynı yere tekrar giriyorum. Bakın daha önce batmış olduğum ilmeğin içine tekrar girdim. Şimdi burada sıradaki ilmekten girdim ve yeniden ilmek kaydırdım. Böylelikle görüyorsunuz bu şekilde yine bir tane yedirmiş oldum. Şimdi anlaşıldı diye düşünüyorum. Bu şekilde komple etrafını dolaşıp geliyoruz. Ondan sonra bu sefer dikeyde gitmeye başlayacağız. Yani yan tarafları birleştirmeye başlayacağız. Evet, şimdi geldik. Bakın tam tur dolaşıp geldim. Ve burada şu ilk yapılan bakın şuradaki ilmek kaydırmanın içine girip şimdi buraya bir tane daha ilmek kaydırma yapıyorum. Böylelikle tam turumu tamamlamış oluyorum. Şimdi artık burada yan kanatlardan devam edeceğiz. Bakın buradaki bıraktığımız zincirler vardı. O zincirlerden yolumuza devam ederek gideceğiz. Trabzan, trabzanla. Zaten ilmek sayılarımız denk olduğu için karşılıklı ilmek kaydırmalarımızı yapıyoruz. Şimdi aynısını diğer duvarlar için de yapacağız. Bakın bu şekilde ilmek kaydırmaya devam ediyorum. Dilerseniz sıra sonuna kadar geleyim. Burayı bitirelim. Diğer tarafa nasıl başlayacağız onu göstereyim. Şimdi bu arada şunu söylemeyi unuttum. Bu aşamadayken yani bunlar şu an ben birleştirmiş bulundum ama siz bunu birleştirmeden hali hazırda bunlar açıkken mutlaka bir tur ütüleyin. Şimdi ben ütüleyip geleceğim şu kısımlarına. Hani çantada olduğu gibi şu ek kısma mutlaka önce basıyoruz ütüyü, düzeltiyoruz. Yan duvarlara sonra çıkıyoruz ki kusursuz, düzgün bir tepe elde edebilelim. Hemen ütüleyip geliyorum. Evet, şimdi geldim. Bakın hemen ütümü yaptım. Buradan tekrardan başlayacağım. Başlarken nereden başlıyorum? Şurada hizasındaki ilmek kaydırmanın göbeğinden başlıyorum. Önce bir ipimizi bu merkeze çekiyoruz. Sonrasında yine bir bu kanattan, bir bu kanattan yolumuza devam ediyoruz. Bu ipleri de sonrasında
öne çekip sık iğnelerimin içinden gizleyeceğim. Bakın yine bir buradan, bir buradan. Şimdi burada sizin kafa genişliğiniz çok önemli. Bunu yaparken. Diyelim ki kafa geniş. Motifleri o zaman ne yapıyoruz? Birer tane büyütüyoruz. Tepeyi de yine bir sıra daha dolaşıyoruz. Yani motifleri büyütüyoruz derken şöyle etrafını sık iğne dolaşarak büyütüyoruz. Yine aynı şekilde tepeyi de orantılı bir şekilde etrafını dolaşarak genişletiyoruz. Böylelikle istediğimiz büyüklüğü ayarlayabiliriz. Evet, bakın bu şekilde. Yine sıra sonuna gelip yine ipi koparacağım derken her tarafı bu şekilde dolaşıp geliyorum. Nereye kadar gittim? Şu trabzanların bakın en son tepesini birleştirdim. Şu iki zinciri birleştirmedim. Bu iki zinciri şöyle bu çantanın yanı olarak devam ettireceğim. Bu iki zinciri ve böylelikle şu ağız kısmında daha fazla bir genişlik sağlamış olacağım. Yani şöyle bu boru gibi olmamış olacak. Biraz daha ağız kısmı açık olacak. Şimdi ben ipi koparmak zorunda kaldım ama siz tabii ki de bir tanesiyle buraya gelmiş olmanız lazım. Buradan yolunuza siz devam edeceksiniz. Ama benim koparmam gerekiyordu, o yüzden kopardım. Şimdi sizin buradan gittiğinizi düşünürsek siz buradan itibaren hemen yan tarafa buraya sık iğne yapmaya devam edeceksiniz. Ama ben şimdi buraya tekrardan başlayacağım. Bunun için buraya bir tane sık iğne yapmanız gerekiyor. Öncelikle bunun için siz zincir çekeceksiniz. Bakın şimdi benim yaptığım gibi şöyle bir tane zincirle yukarıya çıktım. Şimdi geliyorum, hem ipimi içinden yürüteceğim. Bakın buraya iki tane sık iğne yapıyorum. Şimdi devam ediyorum üstünden. Yani normal sık iğnelerimin, trabzanlarımın üzerine bu şekilde siyahla dolaşacağım. Ben dediğim gibi daha böyle çantanın orijinaline yakın, daha eğlenceli bir şapka yapıyorum. Ama sizler hani benim yaptığım hasır çantadaki gibi zemini komple hasır olarak kullanıp sadece çiçekleri renkli yaparak bu şapkayı yapabilirsiniz. İlla dediğim şekilde yapmanıza gerek yok. Bakın bu şekilde. Şimdi bir tanesini göstereyim, diğerlerine devam edeceğiz. Şu an bu sırada herhangi bir siyahtayken herhangi bir arttırma yapmadım. Bakın görüyorsunuz. Buradan sonraki sıralarda ama artık arttırmalar başlayacak. Şimdi görüyorsunuz buraya iki tane sık iğnemi yaptım boşluğa. Şimdi geliyorum. Buradaki merkez, bakın şu duvardaki şu merkeze giriyorum. Buraya da bir tane sık iğnemi yapıyorum. Şimdi yan duvardan devam ediyorum. Yan tarafa geçtim. Buraya da iki tane yaptım. Şimdi normal her birinin üzerine yine birer sık iğne yaparak yoluma devam ediyorum. Bakın bu şekilde şu kısmı birazcık esnetip rahatlatmış olduk bu sayede. Haydi şimdi komple dönüp dolaşıp geleyim başladığım yere kadar, buradan sonra devam edelim. Evet, şimdi geldim sıranın sonuna. Artık bu sırada bakın şu benim ilk sık iğnem yerine geçen, onun yanındaki gerçek sık iğnenin tepesi burası. Şimdi buna arkadan giriyorum. Ve siyah ipimi şu şekilde arkaya çekiyorum. Daha sonra bakın şöyle bu ilmeğimi geçiriyorum. Ama artık bu iple değil,
bu iple yoluma devam ediyorum. Bakın hemen bu şekilde bir üst sıraya çıktım. Burada dilerseniz spiral döne döne gidebilirsiniz. Dilerseniz de her sıra sonunda yine bitirip daha sonra tekrardan üst sıraya çıkabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şimdi geliyorum. Bakın ikinci boşluğun içine girdiğimde hem bu siyah ipimi hem de bu görmüş olduğunuz mor ipimi, ikisini birden yürütüyorum. Bu sırada toplamda bakın arttırma sırasındayız şu anda. 3 tane tek yapıyorum. Bir tane çift yapıyorum. Şimdi devam ediyorum tekrardan. 1 2 3 ve bir tane tek yapıyorum yine. Bakın. Pardon, bir tane çift yapıyorum. Görüyorsunuz. 1 2 3 tek, 1 çift. 3 tek, 1 çift. Şimdi yine 1 2 3 tek ve bir tane çift yapıyorum şimdi. Buraya 2 kere batacağım. Bakın bu şekilde. Şimdi burada ipimi uzattım. Ne yapıyorum? Yeni ipe geçiyorum. Bakın siyah ipi burada yürüteceğim. Bu sırada şu birazcık destek sağlamasını istiyorum. Sonrasında renklerimizi böyle değiştirirken birbirinin üstünden yürüteceğiz. Yani şöyle söyleyeyim size. Başlangıçta tuttuğumuz ipi öyle bir uzunlukta bırakacağım ki onu örerken aynı rengi de içinden yürütmüş olacağız. Onu göstereceğim biraz sonra. Ama ilk sırada sadece bakın siyah ipi yürütüyorum. Şuradan başlıyorum. Bakın bu şekilde. 2 3 Şimdi çift. 1 ve 2. Aynı yere 2 kere battım. Bakın görüyorsunuz. Şimdi mor ipimi çekebilirim. Devam ediyorum. 1 Bakın tek battım. 2 tek battım. 3 tek battım ve dördüncüye artık çiftimi yaptım. Bakın çok eğlenceli renk değişimi. 1 2 3 yaptım ve şimdi artık burada çiftimi yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi artık buraya geldiğimde bakın mor ipi kesiyorum. Şimdi bunu biraz uzattım. Hemen yeni renge geçeceğim. Yeşille devam edelim. Evet, yine bakın bu şekilde girdim. İpimi arkadan çektim. Ve şimdi sıradaki ilmeğin tepesine girip tek yaparak başlıyorum. 1 2 ve 3. Çekiyorum sarı ipimi. Şimdi çift. 1 ve 2. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Bakın yeşili bitirdiğimde sarı ipi keseceğim. Bu şekilde birbirlerinin altını dengelemiş oluyoruz. Bakın şu açılmayı sağlamamız gerekiyor. O yüzden dediğim gibi 3 tek bir çiftle bu şekilde komple buraya kadar geleceğim. Evet, şimdi sıranın sonuna geldik. Ben burada ipimi kopartıyorum. Şimdi geliyorum. Bakın. Bu şekilde bunun tepesini yapıyorum. Tam denk geldi benim ölçüm. Yani en son bakın çiftle bitirdim.
Şöyle arkaya çekiyorum. Yine üstüne örerek zaten bunun gideceğiz. O yüzden bir sıkıntı olmayacak. Şimdi nereden başlıyorum? Hemen onu göstermek istiyorum size. Şunun tam ortasından başlıyorum. Şöyle bakın saydığınızda 3, 6, 9, 12, 15 tane ilmeğimiz var. Yani 7 buradan ayırıyorum. 3, 6, bakın 7 ayırdım. 8.'den başlıyorum. Yani şunun tepesinden başlıyoruz. Evet. Şimdi buradan başlayacağım. İşte burada başlarken kastettiğim şey şu. Bu ipi de içinden yürüteceğim için bakın şöyle bunu birazcık uzun tutuyorum. Fazlasını sonra kesmek daha kolay. Şöyle biraz uzunca bir iple burada bunu başlatacağım. Aradan ikinci ip olarak da bunu dolaştıracağım bu noktada. Şöyle. Bakın başlıyorum buradan. Hemen ikinciye geliyorum. Şimdi burada herhangi bir şekilde arttırma ya da eksiltme yapmayacağız bu sırada. Bu sırayı dümdüz örerek gideceğiz. İplerimi de içinden dediğim gibi yürüterek devam ediyorum. Seviye farkı olsun istemiyorum. Kalınlık farkı olsun istemiyorum. O yüzden burada bu şekilde başladım. Şimdi devam ediyorum. Morun üstüne geçiyorum burada. Şimdi aslında burada desteklemeyebilirim ama şöyle bir durum var. Bazı ipler biraz ince, bazı ipler daha kalın. O yüzden bu dengeyi sağlamak adına bunu yapıyorum. Evet, şimdi mor renkten 7 tane öreceğim. Bakıyorum 3, 6, 7 tane örmüşüm. Şimdi artık burada ne yapıyoruz? Renk değişimine geçiyoruz. Renk değiştirirken kaç tane ördüm? Bakın bakalım. Birinciyi de sayıyoruz burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane örmüş oluyoruz bu şekilde. Geçiyorum şimdi buradan. Bakın burada artık şu pembenin bakın fazlasını kesiyorum. Yeni renge geçeceğim. Şu üzerine karşıdan turuncu mesela. Turuncuyu alayım. Bu sefer şu açık turuncuyu alalım. İlk sırada koyu turuncuyu kullanmıştım. Bakın yine şöyle girdim. İkili bir şekilde. Şimdi buradan yine ipimizi şu 15 ilmek öreceğiz. İçinden yürüteceğimiz kadar uzatıyorum ve o şekilde başlıyorum. Yanındakinden bakın bu şekilde. Bu şekilde 15 tane de bir renk değiştirerek yoluma devam edeceğim. Bu sırayı bu şekilde hiç arttırma eksiltme yapmadan sıra sonuna kadar bitirip geliyorum. Sonra bir üst sırada tekrardan arttırmaya başlayacağız. Evet, şöyle bakın. Geldik yine sıranın en başına. Burada birleştirmeyi yapacağız. Yine aynı şekilde iğnemi aldım. Şuradaki sık iğneden geçiyorum. Yine ipin çıktığı merkez noktasından ipimi arkaya alıyorum. Tekrardan bunu içinde yürüteceğim. Yine aynı şekilde geliyorum. Bunun ortası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın 8. noktadan girdim. İpimi de içinden yürüteceğim. Evet bakın buradan başladım. Mantık anlaşıldı diye düşünüyorum. Şimdi şuraya
2, 3 ve 4. Bakın. 4 tane tek yaptım. Bir tane çift yapıyorum. Yine başladım. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi bir tane çift. Şimdi son kez 1, 2, 3, 4. 4 tekimi yaptım. Şimdi bir tane çift. Bakın böylelikle görüyorsunuz. Şu parçaları keselim artık. İlk rengimizi tamamladık. Yine aynı şekilde ikinci renkle yoluma devam edeceğim. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Burada da 4 tek bir çift diye gidiyoruz. Yine bir sonraki sırada arttırma yapmayacağız. İstediğim boy ne kadar? O sizin tercihinize bağlı. Ben bakacağım. Şöyle istediğim büyüklüğe geldiğimde işte o aşamada artık son sırayı etrafını siyahla yine dolaşacağız. Yine bir kenar hattı oluşturacağız. Ben bu şekilde bakayım, bir gözüme nerede güzel görünürse orada bırakacağım. Zaten size de söylemiş olacağım. Bitirelim. Ağzını dolaşalım. Finalde buluşturalım. Ve finaldeyiz. Bakar mısınız tatlılığına? Şöyle hemen, hiç merak etmeyin, alttaki tüm detayları size vereceğim şimdi. Şöyle ama bir öncesinde göstermek istiyorum. Çok beğendim. Çok çok tatlı oldu. Bakın alt tarafı aynı orijinalde olduğu gibi. Tam böyle açık değil biliyorsunuz. Böyle hafif kavisli aşağıya doğru böyle bir şu açıyla inmesi gerekiyordu. İstediğim açıyı da bu ölçüyle yakaladım. Ne yaptım? Hemen ona bakalım. Hatırlarsanız demiştim size. Öncelikle şurada böyle 3 tek bir çift yaptığımız bir sıra vardı. Bakın burada 3 tek bir çift diye gitmiştik. Sonraki sırayı, ikinci sırayı ne yaptık? Hiç artırma yapmadan yapmıştık. Sonraki üçüncü sırayı 4 tek bir çiftle ilerledik ve sonra bir daha hiç arttırma yapmadım. Çünkü arttırma yapsaydım burası böyle düz bir şekilde açılmaya devam edecekti. Bu görüntüyü yakalayabilmek adına hiçbir daha arttırma yapmadan hep dümdüz ilerledim. Bakın kaç sıra aynı orijinaldeki gibi yaptım. Siyahtan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra vardı. 8 sıra renkli ördükten sonra 9. sırayı bakın bu şekilde siyahla tamamladım. Ve gerçekten çok çok güzel oldu. Çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ve bu şapkayı benimle buraya kadar örmüşsünüzdür diyorum. Bir başka güzellikle daha birlikte olana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.